Arkadaşlar bugün hamak yapacağız. Gördüğünüz gibi 4 adet 42'lik 2 milim galvanizli borumuz var. Bunlardan yapmayacağız. Ayrıca 48'lik 2 adet borumuz olacak. Ölçüleri söylüyorum sizlere. 144 santim, 145 neyse. Gördüğünüz gibi 150. Bu da 150. Aslında 150 de olur. Bunları hiç kesmeye gerek yok. 150 gayet ideal. Bunlar hazır vardı bende. Bunları bilgi vermek için gösterdim. Şimdi 48'lik boruları getiriyorum. Koyuyorum. Devam ediyoruz. 2 adet de şöyle gördüğünüz gibi 48'lik var. Bunları da 150'den kesiyorum şöyle. Arkadaşlar birer metrede 32'lik boru kullanacağım ben. Şöyle 1 metreden keseceğim işaretleyip. Bunları destek olarak altta kullanacağız. Her hamak için 2 tane yeterli. Ben 2'şer tane ayarlayacağım. Arkadaşlar geldik bükme aşamasına. Bu 42'lik boruları bükeceğiz. Şöyle çapı da göstereyim size. Ve bunlara o kestiğimiz 32'lik boruları monte edeceğiz. Şöyle 20 santimden işaretleyip oradan bükeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi 42 milim. Şimdi şuradan işaretleyip büküyorum ben. Evet arkadaşlar 4 tane hazır söylemiştim. İkisi şöyle ayırayım. Şunlar bir takım. Şimdi burada bükümümüzün doğruluğunu ölçmek için monte yapacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu önce zaten bizim bükme amacımız neydi? Şu kıvrımı yakalamak. Şuradan takıyoruz önce. Ama bunu bir yere dayamamız lazım arkadaşlar. Bu durmayacak çünkü ayağını daha yapmadım. Henüz. Şöyle yatırayım. Aradaki uzaklığı ölçeceğim. Belli bir standardım vardı. Şimdi şöyle göstereyim. Ayağımla takabilirim. Gördüğünüz gibi
Şöyle. Bakın hamak. Ama tam değil. Ben ölçeyim de ondan sonra size anlatayım. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya yaklaşık 3.20 civarında gelmesi lazım. Niye? Çünkü hamakların boyu takriben ona geliyor. Şuraya mesela ip olduğunu düşünün. İpler buraya kadar geliyor. Şuradan siz boyunuz 2 metreye yakın olduğunu düşünün. Şimdi ben yine geldim. Şu an bakın. Şu an 3.47'deyim. Yani açıklık fazla. Diğer bir ölçütte şöyle yapabilirsiniz. Bakın metreyi toplayayım. Şimdi şuradan koyarsınız yere. Kaç santim? Bakın. Şurası 80 geliyor. Üstü de 84 gibi. Diğer tarafa bakalım. Bakın burası da 100 geliyor yaklaşık. Yani demek oluyor ki şuradaki ayak şurası biraz daha bükülecek. Ve hem mesafe şey olacak, kapanacak ara, hem de yükseklik artmış olacak. Yani 100 santime kadar çıkartırsak daha güzel sallanma yeri olur. Zaten biz şuraya askılıklarını yapacağız. Onu da videolarda göreceğiz zaten. Ben düzelteyim ölçüleri, ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar büküm tamam. Söylediğim gibi şu iki ucun uzaklığı 3 metre 20 santim gibi olması gerekiyor diye. Şöyle de ölçüp size göstereceğim. Biraz aksilikler oluyor. Tek kişi mücadele ediyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Evet. 3.24. Evet, normal. Şu aradaki oturmalar vesaire oldu mu? Sonra ne demiştim size? Hatırlarsanız şu yükseklikler de bizim için önemli demiştik. 1 metreden aşağı olmasın diye. Bakın 100 santim. Eğer doğru yaptıysak burası da 100 santim gelecek. Evet. 100 santim gibi. Şimdi arkadaşlar şuralara parça kaynatacağız. Şu kısma metreyle gösteriyorum, şu kısma ayakta durması için. Ben hazırlıkları yapayım. Devam edelim. Arkadaşlar dediğim gibi bakın şu girecek şu noktaya, tam sırta ben monte edeceğim. Çünkü ayakta bu dengeyi bu sağlayacak yatmaması için. Onun için kalın bir malzeme kullandık. En azından buna uygun olarak. Yani normal daha ince, daha yassı farklı bir şeyler kullanırdık. Biz elimizde ne varsa sağlam, güzel bir şey olsun diye. Şimdi bu 100 santim diye kesmiştik hatırlarsanız. Şimdi bunu 50 santimden işaretleyip şuradan şuraya kaynak yapacağız. Şu noktayı. Bitireyim. Konuşmaya devam edelim. Dostlar, şimdi bu
Gördüğünüz gibi lazeri koydum. Mecburuz. Çünkü bakın şöyle dik olması lazım. Yatık olmaması lazım. Yani biz işin profesyonelliğindeyiz biraz. Şimdi kalıcı kaynakları böyle yapacağım. Ayrıca şu iki şeyle arasını bak elimle göstereyim. O iki ayak arasını da ölçün. Oralar aynı değilse onları eşitleyin. Ve sonradan tam kaynağı yapın. Bu yatıklıklarına dikkat edin. Şeyleri ben ölçtüm. Onlarda sıkıntı yok. Lazeri de böyle koydum. Şimdi şuraları kaynak yapacağım. Kalıcı kaynaklarını bu şekilde. Bunlara ip de çekebilirsiniz ama iple şey olmaz. Terazi alacaksınız. En önemlisi de şu lazerle. Şimdi ben lazeri öteden de koyacağım. Bakın oraya geçelim isterseniz. Böyle yapmazsak çok kusurlu şeyler çıkabiliyor. Ne yapıyorum? Bakın şöyle. İlk önce altın şu göbeğine oturtturuyorum. Ne kadar kayıkmış bak. Bakın şurada görüyor musunuz? Mesela bu birkaç santim kayık. Bunu ne yapacağım? Şöyle elle azıcık çektirip bak görüyor musunuz? Geldikçe ortaya. Şu noktada kaynak yapacağım. İlk önce orayı yapayım. Bitireyim. Son aşamalar kalacak. Şu an paslanmaz bir ürün yapmış olacağız. Ben devam ediyorum. Hamamımızın zinciri de galvanizli kaplamalı olacak arkadaşlar. Zincir deyince yanlış anlamayın. Şuraya bir lokma kesip kaynatacağım. Bir tarafı açık olacak. Oradan hamak bağlama yeri olacak. Böyle kesip çıkartıyorum şimdi. Arkadaşlar 5 santim aşağıya kestiğimiz zincirin bir parçasını şöyle kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi diğer tarafı da bol bol atıyorum ben. Çünkü bu tutacak insanlara. Böyle çok atmamın sebebi arkadaşlar galvanizli boru ya bu. Netice itibariyle bazen tutmayabiliyor. Yani galvanizlerin şuralarını temizlemek lazım normalde kaynakta. Yüzeyine. Evet. Böyle hazır oldu. Şöyle 42'lik tapalarımızı da dikkatlice yerine taktık. Gördüğünüz gibi bunları da böyle çaktık. Oturttuk temelde.
Ama biraz da olsa estetik vardı. Bu tür tapalar içeriye hem su girmesini engelliyor hem de estetik bir görünüş veriyor. Şu an hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hazır. Artık hamamımız asistanım aldı. Serra. Şimdi son bir aşama kaldı. O da hamağı montaj etmek. Arkadaşlar hamak montajında şimdi değişik hamak boyları var. Ben ebatlarına göre bu biraz daha tam büyük değil ama şeye göre biraz küçük. Onun için ucuna şöyle zincir koydum. Bir de halka, şu halkalarla istediğiniz şeyi ayarlayabilirsiniz. Hemen şuraya takıyorum. Bakın şuradan kilidi açık. Bunu da şöyle bir açıyorsunuz ama takıyorsunuz. Hazır. Şimdi denemesi için Serra'yı alacağız oraya. Serra ver bana kamerayı. Geç bakayım kızım. Ben daha öncesinden denedim, merak etmeyin arkadaşlar. Nasıl Serra? Şöyle normal uzan bir de. Evet. İsterseniz arkadaşlar mesela aşağı alçak görüyorsanız şuralardan gerdiriyorsunuz. Serracığım istersen öyle yapalım, gel. Ben hemen ölçüsünü değişeyim. Durduruyorum. Evet Serra. Bir tık yükselttim. Çık istersen bir dene bir daha. Sonra ben de keyif yapacağım. Ay. Ama ben biraz daha şey yapmam lazım arkadaşlar. Çocuklar için bu gerginlikte. Daha da kaldırabilirsiniz. Sonuçta bakın. Şuradan zincir ayarlarından daha çok açtığınızda şey olacak. Hangi tarafı isterseniz, diyelim bir kafa tarafı beğendiniz. O tarafı yükseltebilirsiniz. Ayaklarınızı biraz daha aşağı, isterseniz ayaklarınızı kaldırın. Mesela şu an şöyle göstereyim. Serra kamerayı alır mısın? Şöyle bana çevir. Bakın arkadaşlar. Hemen şuradan kendime göre ayarlıyorum. Ben de biraz bakalım nasıl. Haydi. İşte gördünüz mü? Kafamda. Gözlüğümü de takayım da. Gayet iyi. Hafif hafif sallanıyor. Dengesi iyi, kuvvetli. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tür videoların devamı için sizden beğeni, yorum, görüşlerinizi bekliyorum. Ben dinleniyorum. Hoşça kalın.